Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Bakugan'daki en büyük 10 güç başarısından bahsediyorum. Hepsini açıklamayla anlatacağım. Unuttuklarım varsa yorumlarda hatırlatın. Bu arada en büyük 10 güç başarısı demek en güçlü 10 karakter demek değil. Yani serinin en güçsüz karakterleri de en büyük güç başarılarını sergileyebilirler. Bu yüzden yorumlarda şu karakter neden yok, bu karakter neden yok gibi şeyler yazmayın. Zaten serideki çoğu karakter başka karakterle yenerek ölçekleniyor. Bilgilendirmelerimizi de yaptığımıza göre videoya geçelim. 15. sıradaki güç başarısı Ventus Bakuganların ortak güç başarısı olan kasırga oluşturma başarısı. Ravenoid, Monerius, Beastriker, Skyrus gibi Ventus Bakuganları kasırga oluşturabilir. Kasırga oluşturmak 8A yani çoklu bina seviyesindeki bir başarıdır. Eğer ki büyük bir kasırga ise H7C yani büyük kasaba seviyesi bir başarıdır. Bunun dışında büyük bir kasırga yetişkin bir fili bile kaldırabilir ve kasırgalar oluşturabilen bir karakter aynı zamanda Danmaku, rüzgar ve hava durumu manipülasyon gibi hakslara da sahiptir. Bakugan el kitabında Monerius'un büyük kasırgalar yapabileceği zaten belirtiliyor. Bu yüzden büyük kasaba seviyesinde bir başarı olarak kabul etmememiz için hiçbir neden yok. 14. başarı Percival'dan geliyor. Percival, Neo Drago ile olan karşılaşmasında bulutları delip geçebilmiştir. Bulutları delmek en azından 7B yani şehir seviyesinde bir başarıdır. Bu arada unuttuğum bir başarıyı ekleyeyim. Hydranoid bir dağı yok etmeyi başardı. Bu da 7A yani dağ seviyesi bir başarıdır. Bu başarı da 14 ve 13. sıranın arasında sıralanır. 13. başarı Vilda'nın ada oluşturabilmesi. Ada oluşturabilmek en azından 6C yani ada seviyesi olmalıdır. Vilda zaten bu seviyenin çok üstünde ama yine de videoya eklemek istedim. 12. sırada Neo Dragon'un patlama başarısı var. Dragon'un Helios ile olan dövüşteki bu güç başarısı ülke seviyesi olarak ölçülüyor. Drago bu seviyenin çok üzerinde ama bu da fena bir başarı değil. En azından Neo Dragon'un bile ülke kadar mesafe etkileyebilecek kadar saldırı menziline sahip olduğunu görüyoruz. 11. sırada Helios ve Alternatif arasındaki savaş var. Helios ve Alternatif'in saldırıları ada bilinmeyen gezegenimsi yeri yok eder. Burası önceden Volt Vegas'ın savaştığı yerdir. Burayı bir gezegen kadar büyük kabul edemeyiz. Çünkü bir kısmı yok. Yani bu küçük gezegen veya en kötü ihtimal ay büyüklüğündeki bir gök cismi. Bu yüzden bunu yok etmek 5C ila Low 5B olacaktır. Bir de şunu söylemekte de fayda var. Helios bu gezegen yok olmadan saldırıdan kaçmayı başarıyor. 10. sırada Apollon'un cep boyutu var. İçinde ay bulunan bir cep boyutu oluşturmak veya yok etmek 5A yani büyük gezegen seviyesi tier veriyor. VS Battle Wiki'de bununla ilgili hesaplama var zaten. Apollon'de Dem ve Drago'yu sınamak için bir cep boyutu oluşturuyor ve bu cep boyutundaki ayın üzerinde Dem ve Drago'ya karşı savaş yapıyor. 9. sırada Oberus'un cep boyutu başarısı var. Oberus da Apollon diye bir cep boyutu oluşturuyor ama onun cep boyutunda ay değil de güneş var. Güneş bulunan bir cep boyutu oluşturmak 4C ila 4B gibi bir değer veriyor. Sırasıyla yıldız seviyesi ve güneş sistemi seviyesi. 8. sırada Tentacleer'in cep boyutu aydınlatma başarısı var. Evrenin her yerini aydınlatmak 4B yani güneş sistemi seviyesi bir başarıdır. Bakugan maç sahaları da bir cep boyutudur ve bu cep boyutu Vestoria ile aynı kozmolojik yapıya sahip. Tentacleer de maç sahasının her yerini aydınlatabiliyor. 7. sırada Hydranoid ve Dragon güç başarısı var. Bu iki Bakugan savaşması maç sahasını sallıyor. Maç sahasının Vestoria ile aynı kozmolojik yapıya sahip olduğunu söyledim. Evren ve evren büyüklüğünde olan bir şey sallayabilmek, evren seviyesi saldırı menzili ve 4A yani çoklu güneş sistemi seviyesi
saldırı gücü başarısıdır. Ve Historian 1 değil 7 evrenden oluştuğunu düşünürsek 8. ve 7. sıradaki güç başarıları çok daha yüksek sonuç verebilir. Bunu da dipnot olarak geçmek istedim. 6. sıradaki güç başarısı Drago ve Linehal'ın Gandelia'yı sallaması. Arkadaşlar bu iki Bakugan savaşması Bakugan Interspace'deki maç sırasını yok edip üstüne bir de Gandelia evrenin bulunduğu boyutu sallıyor. Hem 4A saldırı gücü hem de düşük çoklu evren seviyesi saldırı menzili hem de veri manipülasyonu içeren bir güç başarısı. Veri manipülasyon ne alaka derseniz Interspace verilerden oluşuyor. Yani nasıl söyleyeyim 0 ve 1 gibi verileri de yok edebiliyorlar. 7. sıradaki başarıdan daha büyük bir başarı olmasının sebebi daha yüksek etki alanına sahip olması. 5. sıradaki güç başarısı Genesis Dragonoid ve Darachnoid'in evreni ikiye bölmesi. Şimdi evreni tam olarak nasıl ikiye böldüler bilmiyoruz. Ama tahminimce boyut manipülasyonu ve evren seviyesi artı almalıdırlar. Yani Love 2C olmalı. 4. sıradaki güç başarısı Naga'nın iki evreni birleştirmesi. Naga 6 özellik boyutunu birleştirerek 3 yeni evren oluşturdu. Pyrus ve Darkus dünyasını birleştirip bir evren, Akos'u Ventus'u birleştirip bir evren, Saptere ile Haos'u birleştirip bir evren oluşturdu. 3. sırada Dragon 7 evren birleştirme başarısı var. 7 evrende oluşan Vestoria'yı birleştirip oluşturdu. 7 evren dediğim Pyrus, Haos, Akos, Ventus, Saptera, Darkus ve beyaz varlıkların yaşadığı evrenler. Dragon Ball serisindeki çoğu karakter 6 evren üzerinden 2C, Drago 7 evren üzerinden 2C oluyor. Çoğu Bakugan'da Drago'ya ölçekleniyor zaten. İşte bu yüzden biz ona Dragoatnoid diyoruz arkadaşlar. Yani adam Dragon Ball'un bir üstünde olmayı başardı bu başarıyla. 2. sırada Kodev'in 68 evren oluşturma başarısı var. Birisi üşenmeden saymış. Kodev'in oluşturduğu evrenlerin sayısı 68'miş. Bu da 68 evren üzerinden 2C yapıyor onu. Bu arada sayılabilir 68 tane var. Yazarların bilerek 68 tane çizmediğini düşünürsek 1001'den fazla da olabilir. Bu da Kodev'in başarısını 2B'lik bir başarıya çıkarabilir. 1. sırada 3 karakterin başarısı var. Naga'nın tüm Bakugan kozmolojisini tehdit etmesi, Spectra'nın bahsettiği alternatif silah sisteminin tüm evrenlerdeki yaşamı yok etmesi ve Megmel ile Resenoid'in evrenlerin sonunu getirmesi var. Tüm Bakugan kozmolojisi ne kadar büyüklüğe sığacak olursanız insanların yaşadığı evren artı Vestal artı Gandelia artı Nidia artı 7 evrenden oluşan Vestoria artı Vestoria'ya paralel olan kader boyutu o da 7 evrenden sayılıyor. Artı ölüm bombasının yolladığı boyut artı Bakugan Battle Planet boyutu artı Kodev'in oluşturduğu 68 evren. Yanlış saymadıysam 88 evren oluyor. 2. sıradaki söylediğim Kodev'in evrenlerini sayısız alırsanız 1001'den fazla oluyor. 2C ile 2B'lik bir güç başarısı. Bir de bonus güç başarısı ekleyeyim. Eski tier sistemine göre tier 2'deki bir karakter yani evrensel seviyedeki bir karakter kendi gücünü sonsuz kat arttırırsa tier'i 2A oluyordu. Yani Dragonoid Destroyer zaten 2C olan karakterlerden güçlü. Üstüne bir de gücünü sonsuz kat arttırıyor ve bu durumda 2A oluyor. Tabi dediğim eski sisteme göre böyleydi. Yeni sistemde tier 2 olan bir karakter gücünü sonsuz kat arttırınca 2A olamıyor. Yine aynı tier'da kalıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Bu videoya 100 like gelirse sıradaki Bakugan videosu daha hızlı gelir. Öbür türlü Bakugan sevip sevmediğinizi anlayamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.